Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. 100 gram 230 metre uzunluğu olan şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Bugünkü modeli çıkartırken modelimiz harika ve şöyle güzel, yapımı da oldukça kolay bir model. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimizin yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. 4 ve 4'ün katları artı 2. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. 1, 2, 3, 4 bir model için 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. Şöyle sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2 de kenar ilmek için toplamda 18 ilmeğim var şu anda şişimde. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Ben lastiksiz başlıyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Evet, birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz olarak ördüm sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmek ters ördüm kenar ilmeğinden sonra. Daha sonra şu şekilde bir kez artırdım. Yani şişime ipimi doladım. Şöyle olması gerekiyor. Ben normalde böyle yapıyorum ama bu model için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Daha sonraki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 1, 2 ilmek düz ördüm. Şu doladığım ipi de alarak şu şekilde ördüğüm 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Buraya kadar bir model. 2 ilmek ters. Bu şekilde bir kez dolayalım. Daha sonra 2 ilmek düz örelim. Doladığımız ilmeği de alıp 2 düz ilmeğimizin üzerinden geçirip bırakalım. 2 ters ilmek. İpimi bir kez doladım. 2 ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeği de 2 düz ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. 2 ters ilmek. Bir kez dolayalım bu şekilde. 2 düz ilmek örelim. Daha sonra doladığımız ilmeği de alarak bakın şu şekilde önden aldım. Ördüğüm 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu modelde ön yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi arka yüzünde modeli şekillendiriyoruz. Ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Modelimiz oldukça kolay. Şimdi tekrar şekillendirirken modeli kaydıracağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz olarak ördüm. 4. sıra arka yüzüne geçtik. 2. sırada 2 ters ilmek örerek başlamıştık. Şimdi modeli kaydıracağımız için kenar ilmeğinden sonra bu şekilde bir kez doladım. Daha sonra 2 ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeği alarak 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. 2 ters ilmek. Bakın şu şekilde oldu. 2 ters ilmekten sonra bir ilmek dolayalım. 2 düz ilmek örelim. Doladığımız ilmeği de alarak 2 düzün üzerinden geçirip bırakalım. 2 ters ilmek. Bakın modeli kaydırmış oldum. Şu şekilde anlaşılıyor. 2 ters ilmekten sonra bir ilmek bu şekilde dolayalım. 2 düz ilmek örelim. Doladığımız ilmeği de ördüğümüz 2 düzün üzerinden geçirip bırakalım. 2 ters, bir ilmek doladım, 2 ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeği aldım, 2 ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Kenarda 2 ters ilmeğimiz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın 4 sıradan oluşan bir model. Kaydırarak yaptık. Bu şekilde bir kez kurduk. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Harika, şöyle pıtır pıtır bir model. Modelimizi bir kez daha kuralım hep birlikte. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Daha önce dediğim gibi bu modelde ön yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizi düz olarak örelim. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. 2. sıra arka yüzüne geçtik. Şimdi modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters olarak örüyorum. 2 ters ilmek ördüm. İpimi bu şekilde doladım. Şöyle. Daha sonra 2 ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeği de aldım. Tellendirmeden alalım şu şekil hemen. Şöyle. Evet, ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek doladım. Bu şekilde doluyorum. Ve 2 ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeği alarak 2 düzün üzerinden geçirerek bıraktım. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. 2 ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzünde bu şekilde yaptık. 3. sıra ön yüzüne geçtik modelimizin. Ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum.
Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. 4. sıra arka yüzüne geçtik modelin. 4. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra şu şekilde bir kez ipimi doladım. Daha sonra 2 düz ördüm. Doladığım ilmeği alarak şöyle ördüğüm 2 düzün üzerinden geçirerek bıraktım. 2 ters ilmek ördüm. Yine modeli kaydırmış oldum. Bir kez doladım. 2 ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeği de aldım. Ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. 2 ters ilmek. Bir kez dolayalım. 2 düz ilmek örelim. Doladığımızı da şöyle alıp ördüğümüz 2 düzün üzerinden geçirelim. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Doladığım ilmeği aldım. 2 düzün üzerinden geçirerek bıraktım. Kenarda 2 ters ilmeğim kaldı. Onları da ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Modelimiz 4 ilmek ve katları 4, 8, 12 diye devam edecek. Sonuna 2 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Modelde 4 sıradan oluşmakta. Şöyle güzel bir model. Bir de şöyle çekim öncesi yaptım. Onu da yelek önü olarak düşünün. Şöyle onu göstermek istedim. Lastiklerle nasıl duracağını görmeniz için. Yeleğin sağ ön parçası olarak şöyle düşünün. Bunu da lastiksiz beraber yaptık. Modelimizin kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim kameranın açısından çıkmadan. Bunu da dediğim gibi işte yelek olarak düşünürseniz görüntüsü bu şekilde olacak. Lastiğimizi de hazır lastik olarak yaptım. İsterseniz bunu da videosunu çekerim nasıl yaptığımı göstermek için. Yapmak isteyenler olursa yorumlara yazsın arkadaşlar. Şöyle 10 ilmek kenar patı için bıraktım. Komple lastiği ördükten sonra 10 ilmeği lastiğe devam ettim. Yani ön patı olarak devam ettim. Diğer kısımlara modelimizi kurduk. Bakın modelin ilerlemiş hali de bu şekilde. Bence harika bir görüntüsü var. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın ön patın şöyle kenar ilmeklerine de dikkatli bakarsanız harika bir şekilde çıkıyor. Şöyle. Evet. Modelde şöyle tersi düzü fark etmiyor. Yani yakadan başlama da yapsanız çok modelde bir değişiklik olmuyor. Evet. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Ben şöyle yelek parçası, ön parçası olarak göstermek istedim. Size de fikir olsun. Ama istediğiniz örgüde de kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde, hatta bir iki renk olarak da kullanabileceğiniz elinizde kalan ipleri de değerlendirmek için ideal bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.